Sri Lanka değil ama dibi tamamen suyla dolu. O havası yok ama. Dünya çapında nesli tükenmekte olan 24 adet kuş türünün kalabileceğiniz bungalovlar falan da var. Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla tekrardan karşınızdayız. Bugün size yine Samsun'un en güzel doğa harikası yerlerinden birisi olan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeyiz. Burayı size göstereceğim. Burası gerçekten o kadar güzel, doğa harikası bir yer ki siz de videoyu izlediğinizde hayran kalacaksınız. Videoya geçmeden önce lütfen kanala abone olmayı ve bildirim zillerini açmayı, aynı zamanda videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmeme tuşuna basmayı unutmayın. Özellikle videoyu beğendiyseniz hype'layabilirsiniz. Haydi videoya geçelim arkadaşlar. Size çok güzel bir video geliyor. Şimdi bu Bafra Kuş Cenneti'nin iki ayağı var arkadaşlar. Bir tarafı 19 Mayıs ilçesi, bir tarafı Bafra ilçesi. Biz şu an Bafra tarafından girmiştik zaten Kuş Cenneti'ne. Oradan böyle üstü açık otobüsler kalkıyor. Tur yapabiliyorsunuz. Bu 19 Mayıs tarafına geliyor. Şu an 19 Mayıs tarafındayız. Burayı da böyle size göstereyim. Kızılırmak'ın kenarında Delta Ovası. Şu gördüğünüz otobüslerle gezi yapabiliyorsunuz. Şimdi şurası 19 Mayıs tarafından olan girişi. Başlangıç burası. Buradan böyle gelip buraya geldiğinizde böyle 3,5 kilometre yürüyüş yolu var. Etrafında böyle sazanlık, bataklık, çeşitli kuşlar, mandalar, atlar görebilirsiniz. Bayağı uzun bir mesafe, dediğim gibi buradan Bafra'ya kadar mesafe böyle kuş cenneti olarak geçiyor. Burası aslında Kızılırmak Deltası'nın bir parçası. Yani tamamen deltanın içinde değiliz. Burada 350 çeşit falan kuş türü var. Özellikle göçmen kuşların duraklama noktası. Daha çok bahar aylarında geliyorlarmış ama biz bu sefer çok fazla kuş gördük sanki. Daha önce gelmiştik bir kez. O zaman bu kadar görmedik diye hatırlıyorum ben. Ya zaman zaman kuşların da tabii şeyi değişebilir şimdi. Göçmen kuşlar daha çok geldiği için yaz aylarında veya işte dedin yani ilkbahar, sonbahar aylarında daha çok geliyorlar. Hani belki aydan aya, mevsimden mevsime de kuş çeşitliliği veya işte kuş sayısı değişebilir. Buraya geldiğinizde de mesela kendinizi böyle başka bir şeyde hissediyorsunuz. Sanki başka bir ülkeye, başka bir şehire gelmiş gibi. Gerçekten çok değişik. Hani gelip görmenizi tavsiye ederim. Samsun'a geldiğinizde muhakkak, yani bir gezi yaptıysanız Samsun'a muhakkak buraya da uğrayın. Bafra Kızılırmak Deltası. Samsun'dan 50 kilometre mesafede, yaklaşık 1 saat falan yol mesafesinde buraya ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi 19 Mayıs tarafından da ulaşabiliyorsunuz. Bafra tarafından da hani hangisi size uygun düşerse o taraftan buraya gelip görebilirsiniz. Gerçekten görmeye değer. Hatta şanslıysanız ve kuş türlerinden anlıyorsanız, yani ben çok anlamıyorum. Flamingo, pelikan, karabatak, yalı çapkını falan böyle güzel türlerde, kuşlarda görebiliyorsunuz burada. Zaten şey de var, hani yol güzergahında gelirken tabelalarda yazıyor hangi kuşları görebileceğiniz. Yani onları da yol güzergahında zaten görebilirsiniz. Burada kuş gözlem kuleleri de var. Yanınızda dürbün ya da iyi bir fotoğraf makinesi varsa gerçekten çok keyifli olabilir. Yani böyle şeylerden hoşlanıyorsanız. Ya ayrıca bisiklet de kiralayabiliyorsunuz. Biz daha önce geldiğimizde bisikletle turlamıştık. Öyle de gerçekten keyifli oluyor. Ama bu sefer o kadar yorulmak istemedik. Havada çok sıcaktı. Otobüsle gelelim dedik. Burası arkadaşlar UNESCO Dünya Mirası'nda geçici listede olan bir yermiş. Nadir görülen sulak yerlerden birisi. O yüzden buraya geldiğinizde hani kuşlara, hayvanlara ve doğaya tabii ki saygılı olmamız lazım. Zarar vermememiz lazım. Özellikle hani bizim coğrafyamızda böyle bu tarz doğal yerlere çöp, atık falan çok atılıyor. Yani bunlara gerçekten dikkat edin buraya geldiğinizde ki hani böyle güzel doğal yerlerimizi koruyalım. Mesela böyle dürbünlerle de izleyebilirsiniz. Bu sulak yerlerde kuşlar, atlar falan da var. Bazı yerlerde böyle mandalar falan da var. Bu şekilde izleyebiliyorsunuz da sanırım paralı değil mi? 1 lirayla falan çalışıyor. Ücretsiz olarak görünmüyor. Şimdi burada vaktimiz biraz kısa. Burayı biraz hızlı gezelim. Bafra tarafına geçeceğiz tekrardan otobüsle. Bafra tarafına geçtikten sonra hem biraz daha detaylı olarak size anlatayım.
hem de o tarafları da göstereyim. O tarafta daha güzel hayvanlar falan var, kuşlar var. Burada fiyatları da gösteriyor arkadaşlar. Şöyle size yakın çekim göstereyim, bakabilirsiniz. Hemen buradan çıkınca sola dönüyoruz. Bu solda bungalovlar var. Böyle ahşap bir platform yapmışlar. Gerçekten doğa olarak çok güzel bir yer. Burada böyle kalabileceğiniz bungalovlar falan da var. Bungalov evleri. Kafe, restoran alanları var. Bu şekilde arkadaşlar. Şurada da oturup çay, kahve, dondurma tarzı şeyler yiyebilirsiniz, içebilirsiniz. Restoranda yemek yiyebilirsiniz. Oyun alanı, oyun parkları da var. Buraya otobüsle gelmek, yani otobüs turu kişi başı 60 lira. Biz 2 kişi 120 lira ödedik. Şimdi Otobüs de keyifli oluyor gerçekten. Hani yanları falan açık ya. Böyle güzel bir tur oldu yani. Londra havası yok ama. Otobüste bu 5 dakika sonra kalkacak. Tekrar Bafra tarafına geçeceğiz. Bafra tarafını da zaten daha detaylı göstereceğim size. Hem de anlatacağım. Şimdilik burayı bitirelim. Bafra tarafında görüşürüz arkadaşlar. Kızılırmak deltasında arkadaşlar Subasar ormanları var. Bu Subasar ormanları ilkbahar aylarında böyle dibi tamamen suyla dolu. Şu anda anlatıyorlar. Biraz dinleyelim. İleride sağlı sollu mandaları göreceğiz. Her yıl bu alana köylüler tarafından bir tane de salınmakta. Mart, Nisan aylarında, Kasım aylarında toplanmaktadırlar. Alanda 554 bitki türü bulunmakta. En yaygın olanı sağlı sollu görmüş olduğunuz ismi Gogo olan bitki türü. Şimdi arkadaşlar Subasar ormanları varmış. Bu Subasar ormanları ilkbahar aylarında dibi tamamen suyla kaplı ve yaprak döken ormanlarmış. O yüzden bahar aylarında, yani daha doğrusu ilkbaharda buraya gelirseniz böyle tamamen su, mesela böyle kurak değil de buraları tamamen su şeklinde. Hatta daha önce geldiğimizde burada atlar suların içinde otluyordu. Çok güzel bir görüntü vardı. Onu da eski videolarımda görürsem buraya koyarım. Şu anda yok ama. Burası tabii dediğimiz gibi UNESCO Dünya Mirası'nda geçici listede bulunuyor. Burası Kızılırmak'ın taşıdığı alüvyonlarla zengin bir tarım arazisine kavuşmuş. Burada arkadaşlar Türkiye'de görülen 420 kuş türünün yaklaşık 340 tanesi falan kuş cennetinde görülüyor. 340 adet kuş sadece burada saptanmış, yani sürekli burada değil. Buraya gelip gidiyor, göç ediyorlar. Bunların da 140 tanesi de burada ürediği görülmüş. Sol tarafta Macar ördekleri varmış ve mandaları da görüyorsunuz. Burada mandalar var. Çok güzel ya, yemyeşil arazi. Dünya çapında nesli tükenmekte olan 24 adet kuş türünün 15 tanesi yine burada gözükmüş arkadaşlar. Hatta bunlardan bazıları, şimdi isimlerini de tam hatırlamıyorum ama 20 yıldır sadece burada gözüküyormuş. Yani burada da mesela ölürlerse, nesilleri tükenirse bir daha dünyada öyle bir kuş olmayacak. 20 yıldır sadece bu Bafra Kızılırmak deltasında bulunuyor bu kuşlar. Bu da gerçekten enteresan bir bilgi. Sri Lanka değil ama yine de güzel. Samsun deyip geçmeyin arkadaşlar. Çok güzel yerler var. Gelin görün. Bir önceki videoda zaten size şeyi göstermiştim. Vezir Köprü, Şahinkaya Kanyonlu. Çok güzel doğal güzellikleri vardı. Burası da onlardan bir tanesi. Solda çeltikçiler, Bergonya balıkçıları. Alabildiğince dümdüz yemyeşil. Bu arada burası da Türkiye'nin en büyük deltalarından birisi, zaten biliyorsunuz Kızılırmak Türkiye'nin en büyük ırmağı. Burada Karadeniz'e döküldüğü kısım. Şimdi bu yol o kadar dar ki görüyorsunuz, karşıdan bir otobüs daha geliyor. İki araba karşılıklı geçemiyor. Bizim tur için son tur demişlerdi ama. İşte mandalar. Görmüş olduğunuz bina ilk yardım ünitesi. Evet. Burada yaralı kuşlar tedavi altına alınmakta. Burası ilk yardım ünitesi arkadaşlar. Öğrenci arkadaşlar belirli mevsimlerde burada halkalama işlemleri yapmaktadırlar. Halkalama sayesinde kuşların görmüş yolları belirlenmiş oluyor. Yani yaralanan kuşları burada tedavi ediyorlarmış. Bu alanda irili ufaklı 7 tane göl bulunmakta. Bu da bu alandaki en büyük ikinci göl. Yine deltada kara avcılığı kesinlikle yasak. Ticari amaçlı belirli mevsimlerde balık tutulmakta. Burada avcılık kesinlikle yasakmış ama çeşitli zamanlarda balık tutulabiliyormuş. Bu sol tarafta gördüğünüz göl de bu deltanın en büyük ikinci gölüymüş.
Böyle de bir bilgi aldık buradaki rehberden. Az önce gösterdiğim yerde yaralı kuşları orada tedavi ediyorlarmış ve araştırma çalışma da yapılıyormuş aynı şekilde. Görüyorsunuz öyle ufak tefek ördekler falan var, leylekler var. Hayvan pisliklerini de görebiliyorsunuz yerlerde. Şimdi Bafra tarafına geldik. Gezimizin de sonuna geldik aynı zamanda. Bafra tarafında daha şöyle büyük bir tane, nasıl söyleyeyim, tesis gibi bir şey. Ve burada içeride restoran falan da vardır. Şöyle golf arabası gibi arabalar da kiralayabiliyorsunuz. Yine buradan da bisiklet kiralayabiliyorsunuz. Bu tarafın manzarası bence daha güzel. Yani benim size tavsiyem, Bafra tarafından gelirseniz daha güzel yerler var bu tarafta. Zaten arabaları da görüyorsunuz. Burası daha kalabalık. Buradan tura başlarsanız bence daha iyi olur. Tekrar buradan devam edersiniz. Karşıda da yine şöyle koyunlar falan var, görüyorsunuz. Mandalar var. Şimdi birazdan otobüsümüz şu alanda duracak. İneceğiz. Biraz da etrafı göstereyim size. Buralar daha güzel böyle. Gördüğünüz gibi dümdüz. Buradan biraz ziyaretçi. Çok güzel araziler var. Gezi sona ermiştir. Abi teşekkür ettik. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Evet, otobüsten iniyoruz. Şimdi şurada köprü var. Köprüden karşıya geçeceğiz orada. Hayvanları size bir yakından göstereyim istedim. Çünkü böyle bir inek gibi değil de bunlar daha manda ya. Daha değişik, benim çok hoşuma gidiyor. Hatta manda yoğurdu çok hoşuma gider. Bayağıdır da yiyemiyorum. Burada yakında bir köylüleri falan görürsem manda yoğurdu var mı diye soracağım özellikle. Alabilirsem alacağım buradan. Şimdi şu yolun karşısına bir geçelim bakalım oradaki hayvanlar nasıl. Mandalar bunlar. Görüyorsunuz sulak yerde yaşıyor bunlar. Suyun içine atlıyorlar. Gördüğünüz gibi. Değişik hayvanlar ya. Böyle daha ineğin kıllısı gibi. Boynuzları da biraz değişik. Bakın hepsi suya giriyor. Sıcaktan yanmışlar. Böyle daha çok çamuru, suyu seviyorlar. Bildiğin köy hayatı. Bafra'nın köyü burası aslında. Şöyle şununla bir selfie alalım ya. Koş koş koş. Şuradaki dayılar da koyunlarını sulatmaya getirmiş. Kızılırmak burası arkadaşlar. Bu böyle dümdüz Karadeniz'e kadar dökülüyor. Oh ne güzel esiyor be. Hayvanlar suyunu içti, serinledi, şimdi çıkıyor. Vallahi yanlarına kadar geldim. İnşallah saldırmazlar bana. Ne yapıyorlar ya? Şuna bak, dip dibe. Şöyle bir selfie alayım ya. Buradaki tesis de bu şekilde arkadaşlar. Ahşaptan yapılmış. Şöyle ortasında sanki gözlem kulesini andırır bir şey var. Zaten görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şurada dürbün var. Oradan yine izleyebiliyorsunuz sanırım yukarı çıkarak. Böyle biraz eskimsi gibi. İçeride restoran falan da olabilir. Şimdi golf arabalarını göstereyim size. Bunlar da o ilk şeyde göstermiştim. Hani hatırlıyor musunuz? 19 Mayıs tarafında fiyat listesinde göstermiştim bunların da fiyatlarını. Böyle bayağı kalabalık olarak binebiliyorsunuz. Sanırım bunları siz süremiyorsunuz. Bunu kullanıyorlar. Böyle bir tesisin içine doğru da girelim. Ben de sizle birlikte görmüş olayım. Önceden girip de göstermeyeyim. Beraber görelim. Böyle girdiğinizde şurada bir kafeterya var. Hemen sağda. İnsanlar da şu arkada oturuyor zaten. Böyle bir kafeteryaya bakalım önce. Böyle kafeterya var. Şuralarda da kendiniz oturup yine piknik yapabilirsiniz. Böyle bir kafe var. Merhaba. Arkada dışarıda da oturabiliyorsunuz. Hemen buradan dönersek solda danışma var. Gözlem kulesiymiş burası dediğim gibi. Ama şu an ne diyor? Tadilat dolayısıyla kapalıymış arkadaşlar. Çıkamıyoruz. Böyle gördüğünüz gibi ucu bucağı gözükmeyen dümdüz tarlalar var. Merhaba. Hoş bulduk. Kafenin diğer tarafı.
Öyle dışarıda oturma yerleri var. Ben buraya dediğim gibi daha önce gelmiştim. O zaman sanırım burası daha açılmamış mıydı? Böyle bahar gibi falandı. Buralarda oturup kahvaltı yapmıştık. Burada böyle oturma yerleri var. Burada kendiniz bireysel olarak kahvaltı yapabiliyorsunuz. Çok güzel bir yer ya. Gelmenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, burada videonun sonuna geliyoruz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Ve kanalıma abone olarak bana destek verirseniz çok sevinirim. Bu güzel yere, bu güzel Kızılırmak Deltası'na veda ediyoruz. Kendinize çok dikkat edin, sağlıcakla kalın. Bu tarz videolar Türkiye'den, güzel yerlerden gelecek. Merak ettiğiniz yerler varsa, çekmemi istediğiniz varsa yorumlara da yazın. Bu arada yine burayla ilgili de olabilir, başka yerlerle ilgili de olabilir. Sormak istediğiniz her türlü soruyu yorumlar kısmında bana yazın. Hepsini cevaplayacağım. Görüşmek üzere, kendinize dikkat edin. Dediğim gibi bu tarz videolar yine gelecek. Kalın sağlıcakla, bay bay.